Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere patlıcan ile hazırlayabileceğiniz en güzel yemeklerden bir tanesi olan patlıcan çığırtma tarifi vereceğim. Hazırlaması son derece kolay ve basit. Bir o kadar da lezzetli olan bu yemek nasıl yapılır, nasıl hazırlanır her aşamasını sizlere göstermeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Hemen yemeğimizi hazırlama aşamasına hep birlikte geçelim arkadaşlar. Evet, bugün patlıcan çığırtma yapacağız. Burada benim bahçeden topladığım patlıcanlarım var. En körpelerini gittim topladım. Ne kadar? 8 adet patlıcan var arkadaşlar. Çok kolay bir yemek oluyor. Çok da lezzetli olan bir yemek. İlk aşamada ne yapıyoruz? Patlıcanların kabuklarını soyuyoruz. Şöyle alaca bir şekilde. Aparatla da soyabilirsiniz. Ama neyse ben almadım. Şöyle alaca bir şekilde patlıcanları soyuyoruz. Soyduğumuz patlıcanı 4'e bölüyoruz. Çok büyük olmasın bu patlıcanlar. Bunlar bu şekilde uzun uzun olacak. Bu şekilde 4'e bölüyoruz. Burada suyumuz var. Suyumuzun içine şöyle biraz tuz atalım. Ve patlıcanlarımızı acılar çıkması için bu suya bırakıyoruz. Şöyle doğrananları bırakacağız. Diğer patlıcanları da aynı şekilde hazırlayacağım. Evet, patlıcanlarımızı bir güzel soyduk. Tuzlu suya bıraktık. 10-15 dakika şurada tuzlu suda beklesin. Daha sonra bol suda yıkayacağız. Şimdi biberlere geçelim. Evet, burada benim biberlerim var. Yine bahçemden topladığım biberlerim. Bunlar köy biberi. Artık tepe biberleri kaldı. Şimdi İlk aşamada şöyle bakın köy biberlerin kafa kısımlarını kesiyorum. Şöyle bir çizik atalım. Gördüğünüz gibi şurada kalmış. Köy biberlerini de hazırladık. Bunlar acı biber. Bunlar acı biber ve belli olsun kırmızı biber. Bunları kesmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle acıkın saplarının ucundan alıyorum ki acıları çıkmasın. Yemeği acı yapmasın. İsteyen yesin. Bu şekilde. Bunları da bu şekilde hazırladım. Şimdi sıra geldi domateslere. Şöyle alalım. Burada da domateslerim var. 3 adet domatesim var. Yeterli olacaktır. Domateslerimizi doğruyoruz. Şöyle keselim. Çürük çarık olan yerlerini ayıralım. Normaldir. Şöyle isteğe bağlı. İster kabuklarını soyun ya da soymayın. Ben şöyle bir soyayım kabuklarını. Bu şekilde domatesleri de doğruyoruz. Evet, domateslerimizi de doğradık. Biberlerimizi hazırladık. Patlıcanlarımız tuzlu suda bekliyor. Bakın bayağı bir acılar çıkmaya başlamış. Şimdi sarımsaklarımızı hazırlayalım. Şöyle bir başta sarımsak soyacağız. Yeterli. Evet, sarımsaklarımı soydum. Yıkadım çeşmede. Şöyle onları da
doğruyorum. Evet, sarımsaklarımız da hazır. Malzemeleri hazır ettik. Şimdi patlıcanları bol suda acıları çıkana kadar yıkayacağım. Evet, patlıcanlarımızı yıkadık. Bakın, sularını sıkarak şöyle sünger gibi yıkadım bunları. Bir güzel acıları çıktı. Zaten çok aşırı körpeler ve fazla acı değiller. Şimdi kızartma aşamasına geçelim. Ocağa gidelim. Evet, tavamızı ocağa koyduk. Doğramış olduğumuz patlıcanları bırakıyoruz. Tavama bir çay bardağı sıvı yağ döktüm. Patlıcanları güzelce alt üst kızartacağız. Arada şöyle çeviriyoruz ve patlıcanlarımızı kızartacağız. Bir kere de ben kızartacağım hepsini zaten. Patlıcanların üzerine bir miktar da tuz atalım ki tuzunu alsın. Gerçi tuzladık ama yıkadık tekrar. Tuzu gitti. Şöyle arada karıştırarak şöyle çeviriyoruz ve kızartıyoruz. Kızaran patlıcanlarımızı alıyoruz. Pişmesi lazım arkadaşlar. Bu aşamada sakın çiğ bırakmayın. Bakın bunlar artık tamamen pişmiş. Şöyle alalım bunları kabımızın içine. Patlıcanlarımızı kızarttık. Şimdi biberlerimizi bırakıyoruz. Hepsini bırakıyorum. Şöyle onları da kızartacağız biraz. Evet. Kızaran biberleri alıyoruz. Bunları da alalım. Ocağımızı kapatalım. Evet. Evet, tenceremizi alıyoruz. Tenceremizin içine kızartmış olduğumuz patlıcanları döküyoruz. Şöyle alt kısmına güzelce patlıcanları yaydırıyoruz. İsterseniz fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Ama ben ocakta yapacağım. Güzelce her yerine hazırladığımız patlıcanları yaydırdık. Bu şekilde. Üzerine şimdi biberleri koyuyoruz. Bir kat da biber koyacağız. Şöyle onları da güzel güzel koyalım. Evet. Biberlerimizi de koyduk. Daha üzerine kırmızı biberleri koyuyoruz. Acıları. Acı isteğe bağlıdır, yiyemeyen koymasın. Evet, şöyle acıları da koyuyoruz.
Yeterli. Bayağı da koparmışık. Domateslerimizi döküyoruz. Çok lezzetli olan bir yemek. Hazırlaması da çok kolay. Çok basit. Sarımsaklarımızı üzerine ilave ediyoruz. Domateslerimde tuz yok. Bir miktarda domateslere şöyle tuz gezdirelim. Bir miktarda şeker ilave ediyoruz. Bu da patlıcanların acımtırak tadını alsın. Çok fazla değil. Bir tatlı kaşığına yakın. Üzerine bir bardak su döküyoruz. Evet, yeterli. Şimdi ocağa koyacağız. Ocakta 5 dakika kaynatacağız ve kapatacağız. Çok fazla değil. Tüm malzemelerin lezzeti birbirine geçecek kadar tuttuğumuzda yeterli olacaktır. Şimdi pişmek üzere ocağa götürüyoruz. Tenceremizi ocağa koyduk. Sıvı yağ dökmüyorum üzerine. Yeterli kızarttığımız için. Ama yağlı isteyen kızarttığı tavada kalan yağı dökebilir. Kapağını kapatıyoruz. Dediğim gibi 5 dakika kaynadığı zaman ocağı kapatacağız. Evet, gördüğünüz gibi yemeğimiz pişiyor. 5 dakika sonra ocağı kapatacağız. Evet, yemeğimi pişirdim. Ocağımı kapattım. Bakın mis gibi dumanı üzerinde tutan harika bir patlıcan çığırtma yaptık. Mis gibi duruyor arkadaşlar. Servisini de yapalım ki herkes görsün. Şöyle tabağımıza alalım. Kolay olsun. Evet arkadaşlar, patlıcan çığırtmamız hazır. Muhteşem görünüyor. Umarım sizler için hazırlamış olduğum patlıcan çığırtma yemeği tarifimi beğenmişsinizdir. Siz de yapar hazırlarsınız. Hazırlaması çok kolay. İsterseniz fırında pişirebilirsiniz ama ben tencerede pişirdim çabuk olması için. Ama dilerseniz fırında da kaynatma işlemini yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada tariflerimi paylaşın. Paylaşın ki kanalımız günden güne büyüsün ve gelişsin arkadaşlar. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Daha birçok yeni güzel özel tariflerde görüşmek üzere.